ilmek atarak başlıyorum. Misinalı şiş kullanıyorum. 3,5 milimlik bir misinalı şiş. 6 tane ilmek atacağım. Bildiğiniz bir ilmek atma yöntemi varsa o şekilde de atabilirsiniz. Ben böyle atıyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi attım. Şuraya da şimdi bir tane düğüm atacağım. Hatta ucu çok uzun oldu. Şurayı keseceğim, beni engellemesin. Evet, şimdi örmeye başlıyorum. 6 tane ilmekle başlayacağız. Arttırarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sürekli düz örgü öreceğiz. Çünkü haroşa öreceğiz. Haroşa öreceğimiz için sürekli düz öreceğiz. Her seferinde düz örüp çevirdiğimizde örgümüz haroşa olmuş olacak. Bu 6 tane ilmeğimizi öreceğiz. Önce 5 sıra öreceğiz. Daha sonra arttırma yapacağız. Her 5 sırada bir arttırma yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen örmeye başlıyorum. Bakın ilk ilmeğimi ördüm. Düz örgü örüyorum dediğim gibi. Bu 1. Bu 2. Bu da 3. ilmeğim. 3 ilmek ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Ve diğer 3 ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. İlk sıramı bitirdim. İkinci sırama dönüyorum. Sıraları sayıyorum ki unutmayayım. İkinci sıramdayım. Yine aynı şekilde 1, 2 ve 3. 3 tane ilmeğimi ördüm. İpimi öne aldım. Diğer 3 ilmeğimi de örmeden şişime aldım. Bu sıram da bitti. 3. sırama dönüyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. 3 sıramı ördüm. İpimi önüme aldım. Ve diğer 3 ilmeğimi bakın örmeden şişime geçirdim. 4. sıramdayım. İlk 3 ilmeğimi örüyorum düz örgü olarak. Kalan 3 ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. 5. sıramdayım. Yine aynı şekilde ilk 3 ilmeğimi örüyorum. Ve kalan 3 ilmeğimi şişimi örmeden aktarıyorum. İpimi de öne aldım. Şimdi 6. sıra, yani bu sırada arttırma yapmam gerekiyor. Arttırmayı her seferinde şu 3. ilmekte yapacağım arkadaşlar. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm. 3. ilmekte arttırma yapacağım. Nasıl yapıyorum arttırmamı? Bakın ilmeğimi önce şöyle önden, ben hep böyle içten örüyorum farkındaysanız, düz örgü. Şimdi önce şöyle önden örüyorum. Ama bakın şişten çıkarmıyorum. İlmek bekliyor. Daha sonra bir de içten, yani içine batarak örüyorum. Ve arttırma yapmış oluyorum. Daha sonra kalan 3 ilmeği örmeden şişime aktarıyorum. Burada arttırma yaptığımı unutmamak için arttırma tarafım, yani şu ilmek belirleyiciyi gördüğümde 6. sıraya geldiğimde hep bu tarafta arttırma yapacağım. O yüzden buraya ilmek belirleyicimi takıyorum ve tekrar 1 diye başlıyorum saymaya. Yine başlıyorum saymaya. Her 5 sıra ördükten sonra 6. sırada arttırma yapıyorum dediğim gibi. O yüzden 1 diye başlıyorum. Sayarak ilerliyorum. Şimdi hemen ilk 1, 2, 3. Sıramın sonunda 3 tane ilmek kalana kadar örüyorum. 3 ilmek kaldığında bu ilmekleri örmeden diğer şişime aktarıyorum ve çeviriyorum. İlk sıram bitti. Yine aynı şekilde bu benim 2. sıram. İlk ilmeklerimi örüyorum.
sıramın sonunda 3 ilmek kaldığında ipimi öne alıp bu 3 ilmeği örmeden şişe geçiriyorum. İlmek sayım kaç tane olursa olsun fark etmeyen kısım son 3 tane ilmeği kesinlikle örmüyorum. Başladım, 3. sıramdayım. Üçüncü sıramı da ördüm. Dördüncü sırama geçiyorum. Dördüncü sıramı da ördüm. Beşinci sıramdayım. İlmeklerimi örüyorum. Bakın ipimi öne aldım. Kalan son 3 ilmeği her sırada örmeden şişe aktarıyorum dediğim gibi. Ve 6. sıra, yani arttırma yapacağım sıra. Zaten bakın ilmek belirleyicim de bu tarafta. Arttırmayı bir kere daha yapalım. Tekrar göstermiş olayım size. 1 2 ilk 2 ilmeğimi ördüm. Her zaman şu 3. ilmekte arttırmamı yapıyorum. Nasıl yapıyorduk arttırmayı? İlmeği önce şöyle önden, bakın bu şekilde alıyorum. İp alıp çıkıyorum. İlmek bekliyor, onu çıkarmıyorum hemen. Aynı ilmeği çünkü bir kere daha öreceğim. Bakın şöyle elimle tutuyorum net görün diye. Tekrar göstereyim. Bakın önden battım. Düz örgü olarak ördüm ama ilmeği çıkarmadım. Sonra direkt içine battım. Bir kere daha ördüm. Ve şimdi ilmeği çıkarabilirim. Bakın ilmek arttırmamı yapmış oldum. Daha sonraki ilmeği ördüm. İpi öne aldım. 3 ilmek kaldı çünkü. Bu 3 ilmeği örmeden şişime aktardım. Geldim bir sonraki 5 sıraya. Tekrar bir diye başlıyorum. Hemen ilk ilmeklerimi örüyorum. Dediğim gibi bakın son 3 ilmek kaldığında bunları örmeden şişe aktarıyorum. Dikkat etmemiz gereken nokta 3. ilmekte arttırma yapmak ve arttırmayı 6. sırada yapmak. Sıranın sonundaki son 3 ilmeği örmemek. Direkt örmeden şişe aktarmak. Şu görüntüyü elde etmek için yapıyoruz bunu. Bu örmeden atladığımız için bakın buralar düz örgü oldu. Ortalarda haroşa olmuş oldu. Ben şu an 3. sıramı örüyorum. Bir kere daha şu 5 sırayı öreyim. Size arttırmayı göstereyim. Sonrasını zaten siz rahatlıkla yapacaksınız. Bakın 5 sırayı ördüm. Şimdi birlikte arttırmayı bir kere daha yapalım. Size bir kere daha göstereyim. 6. sıradayım. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 3. ilmekte arttırma yapacağım. İlmeği önce şöyle önden alıyorum ve düz olarak örüyorum. Bakın ilmek işte bekliyor, onu hemen çıkarmıyorum. Bir kere daha öreceğim. Daha sonra şöyle bir de içten batıp örüyorum. Normalde bu şekilde örüyorum ben zaten. İçten batıyorum. Bir kere daha örüyorum ve bakın 3 tane ilmek 4 olmuş oldu. Arttırmayı yapmış oluyorum. Sonraki ilmeklerimi örüyorum. Nereye kadar? 3 ilmek kalana kadar. Bu 3 ilmeği örmeden şişime aktarıyorum ve yine arttırma yapmış oluyorum. Böyle genişleyerek ilerleyecek. Tekrar göstermeyeceğim çünkü hep aynı işlemi yapacağım. İstediğim genişlemeye ulaştığında düz bir şekilde örmeye başlayacağım. Orayı göstereceğim zaten. Şimdi istediğimiz kısma gelene kadar, yani istediğimiz genişliğe gelene kadar örelim. Sonra ben size
Toplamda kaç ilmek olmuş ve ölçüsü ne olmuş göstereyim. Devamını birlikte tekrar yapalım. Evet arkadaşlar, bakın ben arttırmalarımı devam ettirerek ördüm. Toplamda şu anda bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 tane ilmeğim olmuş. Ölçüsüne bakacağım. 30 santimlik bir ölçümüz var. Hatta 31 santimlik bir uzunluğu var. Genişliği ise şöyle ölçelim. 12 santimlikte bir genişliğimiz var. Şimdi arttırma yapmadan bir miktar öreceğim. Daha sonra azaltmalar yaparak devam ettireceğim. Azaltma kısmını zaten size yine gösteriyor olacağım. Arttırma yapmadan öreceğiz. Artık arttırma işlemimiz bitti. Bakın hemen başlıyorum örmeye. Dediğim gibi normalde biliyorsunuz 5 sıra örüyordum. 6. sırada şu 3. ilmekte arttırma yapıyordum. Arttırma yapmadan örerek devam edeceğim dediğim gibi. Tek yapmış olduğum işlem sıra sonundaki son 3 tane ilmeğime kadar örmek. O ilmekleri yine örmeden şişe aktaracağım. O kısım değişmiyor arkadaşlar. Sadece arttırma işlemi yapmıyorum dediğim gibi. Bakın görün diye şöyle arttırma yapmadan ilerledim. 3 tane ilmeğim kalana kadar ördüm. 3 ilmeğim kaldığında ipimi öne aldım. Ve 3 ilmeğimi tığıma aktardım. Ve bu sırayı tamamlamış oldum. Şimdi dediğim gibi bu kısımda tekrar göstereceğim bir işlem yok. O yüzden örelim. Ben daha sonra size arttırma yapmadan toplamda ne kadar örmüşüm, ölçüsü ne olmuş onu göstereceğim. Sonra beraber azaltma işlemine başlayacağız. Azaltma işlemlerini yine birlikte yapacağız zaten. Örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben ördüm. Şöyle göstereyim. Zaten burayı birlikte yapmıştık, arttırma kısmımızı. Sonra sabit olan kısmı da ördüm. Şimdi böyle bir ölçüsünü vereceğim. Sonra azaltma kısmına geçeceğiz birlikte. Şöyle önce ne kadar arttırmışım onu söyleyeyim size. Bakın tam şurada arttırmaya başlamışım. Zaten şuraya takmıştım. Buradan belli ilmek belirleyicimi. Önce arttırdığım ölçü 35 santim kadar örmüşüm arkadaşlar. Arttırdım diyorum, pardon, sabit ördüm. Sabit olarak 35 santim daha örmüşüm. Tamamen başladığım noktadan şu ana kadar geldiğim ölçü ise şöyle göstereyim. 69 santim oldu. Şimdi artık azaltmalara geçebiliriz. Şimdi azaltmaları da arttırmaları yaptığımız gibi 5 sıra ördükten sonra yapacağız. Yani 5 sıra öreceğiz, 6. sırada azaltma yapacağız. 5 sıra öreceğiz, 6. sırada azaltma yapacağız şeklinde ilerleyeceğiz. Ve azaltmaları, bakın burada benim iğnem var, ilmek belirleyicim. Burası benim arttırma yaptığım taraf. Azaltmaları da yine arttırma yaptığım tarafta yapmam gerekiyor. Hemen başlayalım azaltmamızı yapmaya. Birkaç kere birlikte yapalım. Sonrasını kendiniz devam ettirebilirsiniz zaten. Hemen ilk önce ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Ta ki sıramın sonunda son 4 tane ilmeğim kalana kadar düz bir şekilde örüp geleceğim. O 4 ilmekte azaltmayı yapacağım. Ve daha sonra yine artırmada yaptığım gibi 3 tane ilmeği örmeden bırakıp bir sonraki sıraya devam edeceğim. Şimdi birlikte göreceğiz zaten o kısımları. Örmeye başladım. Dediğim gibi sıra başından son 4 ilmeğe kadar düz örgümü örüyorum arkadaşlar. Evet, bakın sıramın sonundaki 4 tane ilmeğime geldim. Burada azaltmamızı yapacağız. Nasıl yapıyoruz azaltmamızı? Önce 2 tane ilmeği aynı anda örerek azaltmayı yapıyoruz. Bakın 2 ilmeği 4 tane ilmek ayırdım. İkisini aynı anda ördüm ve buradaki ilmek sayısını 3'e düşürmüş olacağım. Ördükten sonra bu ilmeği tekrar şişe geri takıyorum.
Yani örmediklerimin yanına takıyorum. Bakın 3 tane ilmeğim kalıyor yine. Daha sonra ipimi alıyorum öne ve bu 3 ilmeği örmeden şişe aktarıyorum ve bu sırayı tamamlamış oluyorum. Bu azaltma sıram. Bir sonraki sıraya dönüyorum. Şimdi 5 sıra azaltma yapmadan öreceğim. 6. sırada yine azaltmamı yapacağım. Ben size tekrar azaltma yaparken göstereceğim zaten. Bakın bu sıra benim birinci sıram. Hiçbir şekilde işlem yok. Sadece sıra sonundaki 3 tane ilmeği örmeden şişe aktaracağım. Onun dışında arttırma azaltma yok bu 5 sırada. Bu kısmı da görün istiyorum. O yüzden sıra sonuna kadar örüyorum. Eksiltme sıramdan sonraki ilk sıram bu. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. İpi öne aldım. 3 ilmeği tekrar şişime geçirdim. Bunun gibi 4 sıra daha öreceğim. Yani toplamda 5 sıra azaltma yapmadan öreceğim. 6. sırada azaltmamı yapacağım. O kısmı size tekrar göstereceğim. Evet, 6. sırama yani azaltma sırama geldim arkadaşlar. Sıra başından hemen örmeye başlıyorum. Sıra sonundaki 4 tane ilmeğime kadar örüp geliyorum. Bakın sıramın sonundaki 4 ilmekteyim. Burada şimdi azaltmamızı yapacağız. Ne yapıyorduk? Önce ilk 2 ilmeğimizi 4 tane ilmek ayırdık ya, bundan 2 tanesini aynı anda örüyoruz düz örgü olarak yine. Ördükten sonra kalan ilmeği şöyle geriye takıyorum. İpi öne alıyorum. Ve bu 3 ilmeği ördüğüm kısma, yani ördüğüm şişe örmeden alıyorum. Yani daha önceki ilmeklerini ördüğüm şişe örmeden aldım. Ve yine eksiltmemi yaptım. Dönüyorum. Tekrar 1 diye başlıyorum sıraya. Ve 5 sıra örüyorum. 6. sırada yine azaltmamı yapıyorum. Son bir kere daha azaltmayı göstereceğim. Sonrasını zaten kendiniz rahatlıkla yapabileceksiniz. Çok kolay çünkü. Ve sonda başlarken 6 ilmekle başladık biliyorsunuz. Toplamda 6 ilmeğim kalana kadar eksiltmelerime devam edeceğim. 6 ilmeğim kaldığında bitireceğim. O kısmı zaten size göstereceğim. Birinci sıramı ördüm. Tekrar döndüm ikinci sıraya. 5 sıra şimdi eksiltmemi yapmadan örüyorum. 6. sıramda, yani eksiltme sıramda tekrar size gösteriyorum. Evet, 5 sıramı ördüm. Şimdi yine 6. sırama, yani eksiltme sırama geldim. Burayı son kez birlikte yapalım. Tekrar göstermiş olayım size nasıl eksiltme yaptığımı. Sıranın başından başladım. Örerek sıra sonundaki 4 tane ilmeğime kadar geliyorum. Sıra sonundaki 4 tane ilmeğe kadar geldim. Bakın, ilk önce 2 tane ilmeği aynı anda örüyorum. Daha sonra ördüğüm ilmeği örmediklerimin yanına
gönderiyorum. Yani 3 tane yan yana ilmeğim oluyor yine. Sonra ipi öne alıyorum ve bu 3 tane ilmeği örmeden şişime aktarıyorum. Bu kadar. Eksiltmemi yapmış oluyorum. Bu şekilde dediğim gibi başlangıçta olduğu gibi 6 tane ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sonrasını birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın 6 ilmeğim kalana kadar eksiltmelerimi yaptım. Şimdi artık örgümü kapatıp bitireceğim atkımızı. Tığ yardımıyla kapatacağım arkadaşlar. İpimin kalınlığına uygun bir tığ aldım. 3 milimlik bir tığ var şu an elimde. Bu şekilde kapatma işlemini yapacağım. Evet, hemen başlıyorum. Bakın ilk ilmeği alıyorum. İp alıp ilmeğin içinden çıkarıyorum. İkinci ilmeği alıyorum. Tığıma ip alıyorum. Normal düz örgü örer gibi tığla beraber örüyorum. Şimdi tığda 2 ilmeğim var. Çıkardığım bu ikinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Şişteki ilmeğe batıyorum. İp alıyorum ve düz örgü örer gibi örüyorum. Daha sonra çıkardığım bu ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız için böyle detaylı anlatmış olayım. Bu şekilde örgümü de kapatıyorum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Artık ipimi kesebilirim. İyice elimle sık hale getiriyorum. Sıkı bir hale. Sonra iğne yardımıyla bu ipi de örgümün içine gizleyip kalan parçasını da keseceğim. Ve size hem kaç gram ip gitmiş onu kontrol edeceğim, ölçeceğim. Onu söyleyeceğim. Hem de ölçüsünü de vereceğim. Şöyle ilmeklerin arasından geçiriyorum. İğne yardımıyla dediğim gibi. Elimle de mutlaka düzeltiyorum. Toparlanma olmasın. Şöyle. Örgünün içinde de bir tane düğüm atıyorum. Evet, şimdi artık ipimi tamamen kesebilirim. Aynı şeyi diğer taraftaki ipe de yapıyorum. Örgülerin içinden şöyle biraz geçiriyorum. Daha sonra yine örgünün içinde bir tane düğüm atarak tamamen sıkı olduğuna emin oluyorum ve ipi kesiyorum. Şimdi ölçüsüne bakalım. Şimdi ölçümüze de bakalım kaç santim olmuş. Hemen. Tam 99 santim olmuş arkadaşlar ölçüsü. Zaten 90 ile 100 santim arası idealdir. Daha uzun yapmak isterseniz dediğim gibi şuradaki ilmek sayınızı, yani ben 25'te bırakmıştım biliyorsunuz. Daha da arttırarak hem genişletebilir hem de uzatabilirsiniz. Çok güzel bir atkı oluyor. Zaten biliyorsunuz bu dönemde çok moda atkımız. Ben şimdi hemen ölçeceğim. Ve ölçüm ne olmuş, yani kaç gram ip gitmiş, onu da size söyleyeceğim. Arkadaşlar ölçtüm. Toplamda 60 gram ip kullanmışım. Tabi her ipin incelik kalınlık durumuna göre ölçünüz ve kullanacağınız miktar da mutlaka değişir. Bunu göz önünde bulundurun. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfam kanalımla aynı isimde, Aysha Hobi. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.